Adolf Hitler olmasaydı İsrail devleti kurulur muydu? 1948 yılında kurulan İsrail devletinin arkasında onlarca yıllık bir göç var. Ancak bu sürecin en belirleyici kırılma noktası, Adolf Hitler liderliğindeki Nazi Almanyası ve Holokost'tu. 6 milyon Yahudinin sistematik şekilde yok edilmesi, dünya kamuoyunu sarstı. Ve bu, Yahudi halkının artık kendi devletine sahip olması gerektiği fikrini güçlendirdi. Peki ya Hitler hiç doğmamış olsaydı? Holokost yaşanmaz, uluslararası destek bu kadar güçlü olur muydu? Yahudilerin Filistin'e göçü bu denli hızlanır mıydı? Yahudi göçü ve Siyonist hareketin kökleri 19. yüzyılın sonlarına uzanır. Özellikle 1882'den itibaren başlayan Aliyah dalgaları, Yahudi topluluklarının Filistin topraklarına yerleşmesini hedefliyordu. Ancak bu süreç, sanıldığı kadar hızlı ve kitlesel bir şekilde ilerlemedi. Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli kısıtlamaları, Filistin'in ekonomik ve toplumsal yapısı, aynı zamanda Avrupa'daki Yahudi toplulukları arasında Siyonizme olan desteğin sınırlı kalması nedeniyle, bu göçler uzun yıllar boyunca düşük seviyelerde seyretmişti. Ama 20. yüzyılın ilk yarısında yaşananlar tüm bu sürecin seyrini dramatik biçimde değiştirdi. Adolf Hitler'in iktidara gelişi ve Nazi Almanyası'nın uygulamaya koyduğu Holokost politikaları, Avrupa'daki Yahudi nüfusunu benzeri görülmemiş bir tehditle karşı karşıya bıraktı. Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği bu durum, hayatta kalabilenler için Filistin topraklarına göçü neredeyse bir zorunluluk haline getirdi. Bu olağanüstü trajedi, yalnızca Yahudi nüfusunun Filistin'e yönelmesini değil, aynı zamanda dünyadaki kamuoyunun ve uluslararası kuruluşların İsrail devletinin kurulmasına duyduğu desteği de belirgin biçimde artırdı. Şimdi, tarihin akışını değiştiren bu kırılma noktasının hiç yaşanmadığı, yani Holokost'un olmadığı bir dünyayı hayal edelim. Böyle bir senaryoda, Yahudi göçleri elbette ki devam ederdi. Siyonist hareketin etkisiyle Avrupa'daki Yahudiler arasında Filistin'e yönelik ilgi ve göç isteği yine de varlığını korurdu. Ancak göçün hızı ve kapsamı, Holokost'un yarattığı acil tehdit ve itici güç ortadan kalktığında çok daha sınırlı olurdu. Avrupa'daki Yahudilerin büyük bir kısmı, mevcut ülkelerinde yaşamlarını sürdürmeye devam edebilirdi. Bu durumda, Filistin'deki Yahudi nüfusunun artışı çok daha yavaş olacağı için, Arap nüfusla yaşanan gerilimler de muhtemelen bugünkünden daha düşük yoğunlukta seyrederdi. Yine de İngiliz mandası altındaki Filistin'de toprak sahipliği, göçmen yerleşimleri ve siyasi temsil gibi konular etrafında çeşitli çatışmalar yaşanırdı. Fakat uluslararası toplumu, özellikle de Birleşmiş Milletleri, 1947'de İsrail'in kurulmasına dair bir Taksim planı hazırlamaya sevk eden, Holokost'un ardından oluşan küresel vicdan baskısı olmazdı. Bu nedenle, İsrail devletinin kurulması süreci çok daha uzun ve karmaşık bir diplomatik pazarlık sürecine dönüşebilirdi. İngiltere'nin ve batılı devletlerin desteği daha az belirgin olur. Arap ülkelerinin uluslararası arenadaki baskısı daha etkili olabilirdi. Belki de İsrail, bugünkü sınırları ve yapısıyla hiçbir zaman kurulamayabilir ya da kuruluşu 10 yıllarca ertelenebilirdi. Bunun sonucu olarak, Orta Doğu'daki dengeler baştan aşağı değişirdi. İsrail-Filistin çatışması, belki de çok daha düşük yoğunluklu, daha çok yerel düzeyde yaşanan bir anlaşmazlık haline gelebilirdi. Bölgedeki savaşlar, bloklaşmalar ve küresel kutuplaşmalar bugünkü kadar keskin olmayabilirdi. Arap dünyasında milliyetçilik ve Filistin davası etrafında şekillenen politik kimlikler farklı bir şekilde evrilirdi. İkinci Dünya Savaşı, yalnızca İsrail'in doğuşuna zemin hazırlamakla kalmadı. Modern dünyanın siyasi, ekonomik ve teknolojik çehresini temelden değiştirdi. Savaşın bitiminde ortaya çıkan iki süper güç, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği, küresel dengeleri yeni bir düzleme taşıdı. Bu iki dev, farklı ideolojileriyle dünyayı neredeyse ikiye böldü ve Soğuk Savaş'ın uzun, gerilim dolu yılları başladı. Almanya'nın ikiye ayrılması, Berlin Duvarı'nın yükselmesi ve Doğu ile Batı bloklarının karşı karşıya gelişi, savaş sonrası dönemin en belirgin sonuçlarındandı. Eğer Hitler olmasaydı ya da savaş farklı şekillenmiş olsaydı, bu süreçler çok daha yavaş ilerleyebilir, hatta bambaşka bir yol izleyebilirdi. Belki de Soğuk Savaş hiç yaşanmayacak ya da başka ülkeler farklı roller üstlenecekti. Teknolojik gelişmeler de
savaşın doğrudan bir sonucu olarak hızlandı. Özellikle roket bilimi ve nükleer teknoloji, savaşın yarattığı rekabet ortamında olağanüstü bir ivme kazandı. Bu teknolojiler savaş olmasaydı, muhtemelen daha yavaş ve farklı bir seyir izlerdi. Savaşın ardından Orta Doğu'da siyasi dengeler yeniden kuruldu ve İsrail'in kurulması, bölgedeki güç ilişkilerini kökten değiştirdi. Ancak yalnızca İsrail değil, dünyanın dört bir yanında sınırlar yeniden çizildi. Rejimler değişti ve yeni uluslararası kurumlar ortaya çıktı. Eğer savaş ve onun doğrudan sonuçları olmasaydı, bugünkü siyasi harita çok daha farklı bir görünüme sahip olabilirdi. İkinci Dünya Savaşı, insanlık tarihinin yönünü değiştiren, etkileri hala hissedilen bir dönüm noktasıdır. Tarih boyunca tek bir kişinin kararları ve eylemleri bazen milyonların kaderini değiştirmiştir. Adolf Hitler'in tarihteki etkisi 20. yüzyılın en dramatik dönüm noktalarından birini oluşturur. Peki, Hitler hiç doğmamış olsaydı, İsrail devleti yine de kurulabilir miydi? Holokost yaşanmazsa dünya nasıl şekillenirdi? Bu sorular, alternatif tarih düşüncesinin en ilgi çekici tartışmalarından bazılarıdır. Tarih bazen tek bir kişinin varlığıyla yön değiştirir. Hitler'in doğmamış olduğu bir senaryoda, belki de İsrail daha geç kurulacak, Holokost yaşanmayacak ama yine de dünya gergin bir yer olacaktı. Belki Orta Doğu'da farklı bir çatışma yaşanacak, belki daha barışçıl bir çözüm bulunacaktı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Eğer Adolf Hitler hiç doğmasaydı, İsrail yine de kurulur muydu? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyoruz. Ve tarihin alternatif yollarında birlikte daha fazla keşfe çıkmak istiyorsanız, kanala abone olmayı unutmayın.